Şimdi bu deizm denen olayda maalesef genç kardeşler noktasında özellikle dediğim gibi bir marjinalite, ben de böyle seviyorum noktalarında bir akıl tutulması yaşanıyor. Bizler de bu noktalarda yeterli boyutta onlara yardımcı olamıyoruz gibi geliyor. Mesela evrenin düzeni noktasına konu geldiğinde bu düzeni devam ettiren bir yaratıcı ve bu yaratıcının amaçları, istekleri, bu dünyaya bir din göndermesi, bir peygamber, bir mesajcı göndermesi, belli başlı buyrukları bize sunmak istemesi noktalarını kabul etmiyorlar. Yani neyi istiyorlar? Bu dünyada her şey yaratılmış ve yasalar sayesinde devam ediyordur. Gravity yani yer çekimi, momentum, itme çekme. Bu yasaları hani birisi saati kurup çalışmaya bırakıp gitmiş dedik ya az önce. Yaratıcıyı da aynı o şekilde benimsediklerinden dolayı bir sineğin kanadının yaratılışının bir fil ordusundan daha sanatlı bir olay olduğunu idrak edemiyorlar. Ya yaratıcı sinek kanadıyla ne uğraşacak, işte kainat düzeni yaratılmış, ekosistem içerisinde bir döngü halindedir düşüncesiyle bu cihette baktıklarından ne oluyor? Restorana oturursun, biri önüne yemeği koyar da gider ya. Yemeği koydu, yemem için kafama göre yiyeyim. O mantık oluyor yani. Her an yaratıcının hazır ve nazır olduğunu, bunlara bir beklentinin karşılığında, bir amacın karşılığında, bir gayenin karşılığında verdiklerini idrak etseler belki bu deizm denen saçmalık biraz daha onlar için son bulucu olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden ben biraz kainatla ilgili hem bir mektup okumak istedim size, hem de önce birkaç açıklama yapmak istedim. Bir yağmur tanesinden sonra ağacın kayısı vermesini bilim sadece sıralama olarak sana anlatır. Doğru mu? Tohumu ekersin toprağa. Toprakta tutma sağlanırsa belli periyotlarla sulanır. Kayısı ayrı sulanır. Pamuk ayrı sulanır. Karpuz apayrı sulanır. Üzüm gibi sulu şerbetli bir şey kuru toprakta pişerken, pirinç gibi, daş gibi bir şey ta Edirne'nin o sulak yerlerinde değil mi? Sulak yerin içerisinde pişer falan gibi. O öyle sulanır, öbürü öyle sulanır. Dalını ısırırsın, tat yoktur ama o üzümde ne şerbetli bir tat vardır. O da öyle. Nasıl bir sistem yani? Yoldan o şerbet tadı geçerken hiç orada mı? Yok, o dalında yok yani. Biz o dalını ya kürdan yaparız ya çöp şiş yapar yeriz Halis'le birlikte. Çünkü Halis bizim bu noktadaki önderimiz. Bir yağmur tanesinden sonra ağacın kayısı vermesini bilim sadece sıralama olarak sana anlatabilir değil mi? Böyle olur, böyle olur. Şu mevsimi beklersin, sana kayısı verir. Bunun neden ve nasılını bize ancak vahiy ile aklın birleşimi açıklayabilir. Tamam, o tohum kayısı verdi mi? Şu sıralamayla verdi mi? Neden? Sebebi saçma değil mi? Akılsız, şuursuz. O toprak ağzıma atıyorum, tat yok. İçini kazıyorum, renk yok. Sarı kayısıyı, yeşil elmayı, mor patlıcanı, mor. Son 10 yılın trend rengi. Rabbim yıllar öncesi bağını. Neden yani? O toprak bana neden veriyor? Karşılığı olmadan. Bu arada karşılık deyince hep para gibi düşünmeyin ha. Annen de sana bir şey veriyor. Neyin karşılığı? İçinde var olan şefkatin karşılığı. Anladın mı? Hani biraz geniş düşün diye. Ya mesela şey garip değil mi? Bir düzen var yani. Sürekli tekrar eden bir düzen var ve buna yasa deyip geçmek garip değil mi? Mesela bir gün İstanbul Belgrad'a gittik senle Alper abi. Bir tane ahşaptan ev bulduk seninle. Tam böyle ya Mehmet gel şuradan girelim de mangal malzemelerini alalım derken çat diye abi senin omuzuna bir şey damlıyor yukarıdan. Allah Allah. Bu ne diyorsun ya? Şöyle bir bakıyorsun abi. Çilek reçeli. Kafanı bir kaldırıyorsun kovan. Bir tırmanıyorsun arı kovanı. Bu sefer canları bal değil de çilek reçeli yapmak istemiş. Var mı hiç böyle bir şey? Neden bu düzen hep aynı döngüde gidiyor? Arı bana neden bal veriyoru köşeye bırak. Neden hep bal veriyor? Niye çilek reçeli vermiyor? Neden daha ucuz? Niye vişne reçeli vermiyor? Neden gemlik zeytini vermiyor? Niye bir tantuni çıkmıyor arı kovanı? Neden hep aynı düzen ve aynı sistem var? Bak nasıl demedim ha. Neden yani? Ne için? Akılsız ve şuursuz bir arı bana niye bal versin ya? Hiçbir karşılık bekle. Ben ağaç olsam her hafta sonu gelip fatura keserdim sana böyle. Çıktı Z raporu gibi yani. Bu hafta soluduğun oksijen günde 8800 litreden haftalık bilmem kaç litre. Litre başı da şu kadar euro. Haydi bakalım. Abi bu kadar olacaksa başka yerde git. Venüs'ten al istiyorsan beğenmiyorsa falan değil mi abi? Ağaç olsan posta koy. Git Venüs'ten al birader yani. Bizim oksijen ama hiçbir yerde yok yani. Geçen Necla yenge işte hastalığı iş iyileşti oksijen çekince falan değil mi? Mesela Kastamonular yanakları alal olur. Niye? Bol oksijenli memleketteler. Hep kırmızı yanaklıdır. Dikkat ettin mi? Mesela gitse Mersin'deki 3 liraya satsa Kastamonu'daki 5 liraya satması lazım. Bol oksijen. Öyle değil mi abi? Mesela ne deniyor bu sporcuların yasa dışı yaptığı şey neydi? Şimdi bunlar bazen şeye gidiyorlar böyle yukarı tepelerde kampa gidiyorlar. Tam orada böyle 1-2 gün kamp geçirdikten sonra ciddi bir oksijen. 1 litre kanı artık bir miktar kanı diyeyim çekiyorlar. Maçtan önce o kanı tekrar kendilerine zerk ediyorlar ve bu doping oluyor yani enjekte oluyor. Ta o dağda sakladığın ufacık oksijen bile sporda kuvvetlenmene yarıyorken bu ağaç sana nasıl bedava veriyor bunu ya? Sen bunun sadece sıralamasını bildin diye neden ve sonuç ilişkisini çözdüğünü mü zannediyorsun? Bu kadar yani. Bilim bize diyor ki evet fotosentezle oksijen şöyle verilir. Doğru mu? Doğru. Buharlaşmayla ve bulutların içerisindeki belli başlı karmaşık olaylarla yağmur böyle verilir. Doğru mu? Doğru. Ama senin bunun sıralamasını bana söylemen bana amacını anlatmıyor. Öyle değil mi? Mesela bir gün Alper abi koşa koşa üstüme gelse desem ki saatte 13 kilometre hızla önce sağ sonra sol
sol adımları ata ata üstüme koşuyor. Bu neden geldiğini bana gösterir mi? Göstermez. 165 kilo adam koşarak geliyor yani. Bunun bir amacı olması lazım. Öyle değil mi Alper abi? Özü besmele çekecek vakit kalması lazım. Bizler gibi zeki insanların ancak 15-20 senede öğrenebildiği fizik, kimya, biyoloji kanunlarının sıralanışını anlatmanız olayın nasıl ve ne için olduğunu bize anlattığınız anlamına gelmez. Gelir mi Cio? Sadece mesela size bir mekanik anlattığı ya da akışkanlar mekaniği anlattığı ya da termodinamik anlattıklarında onun sıralamasını size veriyorlar ve bu olayı anlamına geliyor mu? Yok, gelmiyor yani. Mesela bir Ömer nasıl doğar? Evet, biliyoruz. Embriyo dönemi var. Ondan sonra anne karnındaki o bebeklik dönemi var. Sonra 9 ay 10 gün sonra doğumu var. Çocuk oldu, şu oldu vesaire. Ama bu neden Ömer bir annenin karnından bu dünyaya halk edildiğinin karşılığını veriyor mu? Vermiyor yani. Demek ki deizm denen takıntıda insanların, tekrar söylüyorum yani, deizme sürükleyen insanların onun 9'unun olayın altyapısını bildiğinden sürüklendiğini zannetmiyorum yani. Yan sınıftaki kız güzel olduğundan sürüklenmiş olabilirler. O yüzden olay başka sebeplere dayandığından biraz konuyu genişletmeye çalışıyorum. Evrendeki düzende birbirinden ayrı parçalar aynı kurallarla hareket ediyor. Doğru mu abi? Bize bir kayısıyla ilgili ne anlatıyorlar hep beraber? Sıralanışını anlatıyor. Peki sıralanışı anlatmaları bunun nedenini ve nasılını anlattıkları anlamına gelir mi? Gelmez. Evrendeki düzende birbirinden ayrı parçalar aynı kurallarla hareket eder. Bu cümlem doğru mu? Şimdi sıralanışını nasıl anlatıyorlar ona da bir değinelim. Evrende birçok parça birbirinden ayrı hareket ediyor ama aynı kanunla hareket ediyor. Mesela suyun kanunu ne? 2 hidrojen, bir oksijen. Peki bu kanun bütün sularda işe yarıyor mu diye yeryüzündeki bütün su atomlarına bakmışlar mıdır? Bakmamışlardır. Ne oluyor? 1 deney, 2 deney, 5 deney, 10 deney. Ondan sonra ne oluyor bu? Hüsnü kabul edilip genelleniyor. Doğru mu? Var mı burada bir problem? Evrendeki düzende birbirinden ayrı parçalar aynı kurallarla hareket eder. Yani bugün Belgrad'a da gitsen, Elbistan'da da gitsen o suyun oluşumu aynı kanunla mı oluyor abi? Aynı kanunla. Bilim suyun 2 hidrojen, 1 oksijenden oluştuğunu defalarca gözlemler. Bilim gözlemler. Belki bir siverekli gözlemleyemez ama bilim gözlemler. Ve yeryüzündeki tüm suları bu deneye tabi tutmadan hepsi için aynı genellemeyi yapar. Bu genellemeyi nasıl yapabilir? Kainatta sürekli devam eden bir düzen ile ancak bu genelleme yapılabilir. Doğru mu? Kainatta yaratılış varoluşundan bugüne kadar suyun düzeni hep aynı olmasa bu genelleme yapılabilir mi? Yapılamaz. Problem var mı buraya kadar? Birbirinden bağımsız ve habersiz sayısız parçacık nasıl ve neden aynı kurallara uyuyor? Akif. Sizin köydeki suyla bizim köydeki su niye aynı kurala uyuyor? Bir tanesi de ya ben 3 tane hidrojen alsam hani gönlüm geniş 3 hidrojen falan niye demiyor Şimşek? Nedeninin karşılığını yapmıyor bilim. Bize neyin karşılığını veriyor? Sıralamasını veriyor. Böyle oldu, onlar birleşti diyor. İyi de neden? Yeryüzündeki bütün sular neden aynı kanuna ve aynı düzene aynı şekilde uygun davranıyorlar? Birbirinden bağımsız hareket eden sayısız parçacık nasıl ve neden aynı kurala uyuyor? Çok ilginç değil mi? Bunu öyle kabul mü ettik? Peki bunu öyle kabul etsek bu dogma olmaz mı? İslam için benzer bir ifade kullanıyorlar mı? Abi kabul ediyorsunuz bu dogma. Ama siz de bunun hepsini kabul ettiniz. Bu o zaman dogma olmaz mı? Değil mi Alper abi? Yani evinde akan musluktaki hepsini deney yapmadıysan sen de yaptığın belli başlı deney ve gözlemlere ikna oldun ki biz de ikna olduk ona tabii ki de. Şey gibi olmasın, suyu reddediyoruz gibi olmasın. Ama bunu ne yapıyorsun? Genel diyorsun. Fosillerin bile kaç yıllık olduğunun hesabını elementlerin her birinin belli kurallarla hareket ettiği ön kabulüne dayanır. Örnekleyeceğim. Bugün siz karbon 14 atomunun belirli bir yarı ömrü olduğunu bilirsiniz. Doğru mu? Karbon 14 atomunun belli bir yarılanma ömrü var. Bu yarılanma ömrünün fazlasını beta ışıması olarak atıyor. Biz bunun sayesinde elimize geçen bir nesnenin kaç yıllık olduğunu anlayabiliyoruz. Doğru mu? Hatta lisede bunun formülüyle problemlerini de çözdürürler. Hatırlar mısın Alper abi bunu? Ama mesela ilk el yazması Kur'an'ın gerçek Kur'an olduğunu biz ne testiyle idrak ettik? Yine karbon 14'te onun bir yarılanma ömrü var. İşte her şu kadar yılda bir yarılanır. Ondan sonra bir daha yarılanır. Ondan sonra bir daha yarılanır. Kalanı beta ışıması olarak dışarı atar falan gibisinden. Bunu da kabul ediyoruz. Bu formülle yarısının azot atomuna dönüşünü beta ışıması yaptığını ve bunun zamanını ispatlayabilirsiniz. Ve bunun tüm karbon 14 atomları için geçerli olduğunu düşünmeden ne kimya yapabilirsiniz ne de fosil yaşı hesaplayabilirsiniz. O zaman şunu anladık mı abi? Bütün sularda düzen var. Bütün karbon 14 atomlarında düzen var. Bütün bal arılarında düzen var. Bütün kayısılarda düzen var. Bütün soğanlarda da düzen var. Üzülme. Doğru mu? Kainatta o zaman muazzam bir düzen var mı abi? Var. Peki sizce düzensiz bir şey var mı? Birazdan soracağım. Birbirinden ayrı trilyonlarca atom. Ayrı yani. Biri Diyarbakır'da, biri Prag'da. Birbirinden ayrı trilyonlarca atom. Veya foton. Işıma yani. Değil mi? Atom altı. Neden ve nasıl aynı kurallarla hareket edebiliyor? Niye? Buradaki hidrojen atomuyla Diyarbakır'daki hidrojen atomu neden aynı kuralla hareket ediyor? Niye? Kendileri bunu yapabilecek özelliklere sahipler mi? Değillerse bu özelliklere sahip birini aramamız gerekmez mi? Gerekir mi gerekmez mi? Bir tane magnezyum. Kainatta nerede rol oynarsa oynasın,
ister Mersin'de koyuncunun kolunun üstünde, ister bir dananın sırtında, ister bir ağacın gövdesinde, ister toprakta. Kendi magnezyum vazifesini muazzam bir şekilde yapıyor ve bunu kainattaki bütün magnezyum atomlarına yaptırabiliyor. Şimdi ben böyle baktığımda magnezyum atomu bana çok kudretli, hakim bir atom gibi geldi. Doğru mu? Ama magnezyum atomunun az önce bahsettiğimiz kudreti, hakimiyeti olsa tutup bir ağacın kavuğunda, koyuncunun sırtındaki çivanda, dananın ayağında mahkum kalamaz. Yani bu kadar her şeye iktidarı yeten, dünyanın her yerinde aynı düzenli vazifeyi yapan magnezyum atomu hem hakim hem mahkum olamaz. Doğru mu? Demek ki bunca sayısız magnezyum atomuna hem bu iktidarı veren hem de istediği gibi yöneten bir tane az önceki özelliklere sahip zat olmak zorunda. Ve buna ne diyoruz? O vücudun varlığı olmak zorunda. Yani vacibil vücut. Vacip ne demek? Zorunlu. Vücut ne demek? Varlık, var olan bir şey demek işte vücut. Vacibil vücut. Bu özellikler varsa bu özelliklere sahip bir zatın olma zorunluluğu var demek. Buraya kadar problem var mı? Kainattaki düzeni konuşuyorum. Sıkıntı var mı? Peki bize nakledilen makalelerde neler var? Bu düzenin sıralaması var. Biz neyini araştırıyoruz? Neden? Neden yani her çocuk aynı düzeyde doğuyor? Neden DNA'nın 4 tane nükleotidi böyle olduğunda Ömer'i, böyle olduğunda deveyi oluşturuyor? Neden yani? Bu dizilim deveyi, bu dizilim Sami'yi oluşturuyor. Neden yani? Kütle çekim yasasından momentum korunumuna kadar hepsi bu sorularda saklı ve gizlidir. Bütün bu yasaların tamamı aynı düzenden dolayı kaynaklı mı? Kütle çekim diye bir yasa var. Doğru mu? Peki kainatın her yerinde aynı düzeni sağlıyor mu? Sağlıyor. Demek ki kainat muazzam bir düzenden oluşuyor. Bunun ispatına devam ediyoruz. Evrende düzen değil de kaos hakim olsaydı. Kaos ne demek? Karışıklık. Yani şuradaki su atomları 2 hidrojen bir oksijenden oluşurken buradakiler ne yapıyor abi? Ben 7 oksijenden, 3 azottan, 5 karbondan anca oluşurum yani. Bizim suyumuz böyle usta falan diyor yani. Böyle bir kaos olsaydı bu formüllerden tek birisine bile oluşturmamız mümkün değildi. Bu ne demek biliyor musun abi? Çocuk yapamazdık. Cep telefonunu kullanamazdık. Çünkü hava iletimi, doğru mu? Yanılıyor muyum yani? Peki birbirimizi ses olarak duyabilir miydik? Ses de şu değil mi? Buradan basınç veriyorum. Hava atomları titreşimle sana geliyor. Yanlış mı biliyorum acaba? Peki her zaman yerde yürüyebilir miydik? Yürüyemezdik yani. Gravitiyen kuvveti de aynı şekilde sürekli düzenlilik sağlamasaydı. Değil mi? Mesela bir gün çocuğunu futbol topu gibi vuracaksın, oradan oraya çarpacak, çocuk ölmeyecek. Bir gün böyle gözünü kapadığından dolayı çat vücudu iflas edecek ve ölecek. Neden? Vücudundaki hücrelerde bir kanun ve düzen mevcut değil. Telefonumuzun çalması bile bu yasalara uyum ile oluyor ve tekrardan soruyorum. Neden bu yasalar aynı düzende ve uyumda bize hizmet ediyor? Çok önemli bir cümle. Akıl ile vahiy ile beslenmeden neden sorusuna asla cevap bulamayacaksın. Şurada periyodik bir hareket yapsam düzene bağlayabilir misiniz? Mesela elimde bir tane bozuk para var diyelim. Bir düzen oluşturur değil mi? Hep aynı milimetrik saniyede yapsam şöyle bir düzen oluşturur. Peki kolumdaki saat saniye ve dakika cihetinde bir düzen oluşturur mu? Peki bir fabrikanın bacasından çıkan duman bir düzen oluşturur mu? Neden oluşturmaz? Gözünüzde aynı şekle koyamadığınızdan dolayı mı? Bir şelalede akan sular düzen oluşturur mu? Neden oluşturmaz? Gözünüzde bir şekle koyamadığınızdan dolayı mı? Bunların her biri milimi milimine bir düzen oluşturur. Ama havadan sürtünmeye kadar, rüzgara kadar, yağmura kadar, basınca kadar o kadar fazla parametreye bağlıdır ki gözün bu düzeni zihninde oturtamaz sadece. Dumanın havada dağılışını gözümüzde bir nizama bağlayamaz. Bu yüzden bize kaotik gözükebilir. Ama kainatta karmaşa yok demiştik az önce. Veya bir şelaledeki suyun akışı bize kaotik görülebilir. Ne kadar kaotik de görünse olaylardaki tüm moleküller yine tüm fizik kurallarına uyumludur. Bu yüzden düzen içerisindedir. Enerji momentum korunumundan, kütle çekimi, eylemsizlik, ısı sıcaklık, basınç ve aklınıza gelecek bütün yasalar her birinde sağlandığından onlar da aslında bir düzen içerisindedir. İdrakımız şimdikinden çok daha gelişmiş olsaydı fabrika yani etrafımızdaki basıncı, rüzgarı, yer çekimini, sismik bilmem neleri falan idrak edebilecek seviyelerde olsaydık 3 saniye sonra o duman hangi şekli göstereceğini anlardık. Anladın mı demek istediğimi? Yani onlar sonsuz ilmiyle bunu bilen ve anlayan bir Allah'ın iradesinden dönüyor ve bir düzen içerisinde hareket ediyor. Sadece çok fazla yasaya dokunduğundan o düzeni sen kestiremiyorsun. Ama kaotik mi? Hayır değil. Mülk suresi 4. ayette şöyle söylüyor. Allah Allah ayete bak ya. O zaman. Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar çevir bak. Bence yaptık bunu. Suya baktık, kayısıya baktık, güneşe baktık, buluta baktık, şelaleye baktık, dumana baktık. Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Ayeti
görüyor musun Ali? Nasıl meydan okuma ya? Devam ediyorum. Bakmayın ateistlerin evrende düzen yok dediğine. Onlar bir düzene o kadar çok inanırlar ki mucize bile o düzenin dışında gelir ve onu inkar ederler. Doğru mu? Abi nasıl bir insan yükselebilir ki miraca? Yer çekimi diye bir şey var. Diyorlar mı abi? Yani isteseler istemeseler bu düzeni inkar edemiyorlar. Abi ay yarılır mı gözünü sevdiğim ya? Biz evde soğanı yaramıyoruz falan diyorlar değil mi? Mucize sebepler üstü bir şey olduğundan ne yapıyorlar? Düzene inanmışlar ama şöyle inanmışlar. Bizim okuduğumuz düzeyde değil, biat edercesine inanmışlar. Fetiş şekilde inanmışlar. Taparcasına inanmışlar. Anladın mı Alper abi? Dengesinde değil yani. O yüzden mucize bile onlar için hiç hükmünde. Şeytanın sağlam oyunlarından dolayı şimdi bu görüşte proflu. Çok üzücü değil mi? Az önce ilk başladığımız konular. Tabii bunun altında o kuralları ilahlaştırmak yatar. Zannediyorlar ki yasa iş yapıyor. Yasa iş yapar mı? Yapmaz. Biz insanların bile uzun zaman birlikte çalışarak ortaya koyduğu koreografileri, geometrileri, ilim, irade, kudret, hayat olmadan ortaya koyamayacaklarını çok iyi biliyoruz. Demek bu özelliklere sahip bir zatın oluşu bu kainattaki düzeni sağlamak için zorunludur ve biz buna vacibül vücut diyoruz. Peki yasa iş yapar mı yapmaz mı? Bir de ona gireyim mi? Doğada bir olay gözlemlenir. Gene az önceki konuları biraz anlatarak gitmem lazım. Mesela Newton'un kafasına düşen bir elma. Aynı düzen sürekli olduğundan dolayı ona bir isim verilebilir mi? Evet. Sonra bu olay formülize edilip bir isim takılır. Ne deniyor? Gravityen, değil mi? Sonra da isim taktığım yasa bu işi yapıyor zannedilir. Yani ona bir isim taktın mı? Evet, yer çekimi kuvveti. Yer çekimi kuvveti bu işi yapabilir mi? Alper abi bir şey soracağım. Burada sigara içmek yasak mı? Yasak. Yasak. Kaç lira cezası? 160 lira. Bu yasanın uygulayıcısı olmak zorunda mı? Zorunda. Peki yer çekimi yasası iş yapabilir mi? Onun da bir uygulayıcısı olmak zorunda mı? Zorunda. İşte sen bunu vahiy ile aklı birleştirmeyip yasadan beklediğin anda neyi? Eylemi, fiili, uygulayıcıdan değil. Kendin isim taktığın bir yasadan beklediğin anda onu ilahlaştırmış oluyorsun. İfade edebiliyor muyum? Karışıyor mu konular? Yasa olayın hangi şartlarda gerçekleştiğini bize anlatır ama iş yapamaz. Bir deveyi inceliyor ve hayret ediyoruz. Öyle değil mi? Yani baktığında mesela nasıl bir ayak yapısı var? Şöyle. Doğru mu abi? Tırnaklı. Neden? Tam kum yapısına uygun. Mesela bizim kedi olsa her patisinde içine gömülürdü belki. Onu yapamazdı yani. Ya da bizim Halis'in bahçedeki tavukları çölde olsa ne olurdu? Gıdak her gıdakta biraz daha gömülürdü. Öyle değil mi? Civcivler kumun altından devam ederdi hayatına. Ama baktığında deve nasıl? Ayakları tam kuma uygun. Şu ağzında kocaman bir yarık var. Neye uygun? O dikenli dalları yemeye uygun. Ama bir deveye baktığında o yarık ağzıyla o dikenli şeyi muazzam bir şekilde yemeye uygun formülize edilmiş. Doğru mu? Ya da baktığında o çölün uzun yolları içerisinde deposu var. Biz uzun yola çıktığımızda depomuzu fulluyor muyuz? O da fulluyor. Ya da baktığında midesindeki gıda, kut, ona yeterli bir azık olsun diye gevişlenen bir sistem var. Ve daha neler. Göz kirpikleri nasıldır devenin? Böyledir. Neden? Kum fırtınaları için yani senin benim kirpiğim o fırtınaya yeter mi? Yetmez. Biz yüzümüze tükürsek gözümüz kapanır. Ama deve öyle mi? Allah Azze ve Celle şöyle bir kirpik sistemiyle o çöldeki kum fırtınalarına bile dayanıklı bir yapı sağlatmış ona. Bir deveyi inceliyor ve hayret ediyoruz. Muazzam yani. Mesela penguen ayakları olsaydı olur muydu o devede? Yemezdi orada yani. Ya da gözleri bu kalemun gözü gibi böyle her yere bakıyor olsaydı. Anladın mı? Kumlarla dolardı muhtemelen. Ama baktığında tam bulunduğu koşullara muazzam bir dizayn oluşturulmuş. Yani bizim seninle Avrupa'da gördüğümüz arabadan neydi o araba? Rolls Royce'tan bile daha güzel bir dizaynı var yani. Rolls Royce çölde kalır deve kalmaz yani. Öyle muazzam yaratılmış. Yaşayacağı çöl ortamına göre nasıl dizayn edilmiş? Allahu Ekber diyeceğin anda birisi çıkıp nasıl olacak işte bu özellikler onun DNA'sında kodlu DNA yasası yapıyor bunu diyor. O yasaya veriyor, gaflete giriyor. Sen Allah'a veriyorsun, hayrete giriyorsun. Demek hayret ve gaflet nedir? Birbirinin zıttıdır. Gaflet olan yerde hayret olamaz. Bazen böyle derslerde müstahni kalan insanlar görüyorum. Hayret ediyorum. Niye? Çünkü o gaflette oluyor. Anladın mı? Sen devenin bu dizaynına bakıp tam hayret edecekken, Allahu Ekber diyecekken ya arkadaş yasalar yaptı işte. Hangi yasa? DNA'nın içerisinde hangi yasalar varsa o yasalar yaptı diyor ve gaflete sürüklüyor. Mesela birisi hayale geliyor ve güzel sanatlara inanamıyor. Buranın mimarı kim diye soruyor. Çok efsane değil mi ama hayalhanemde? Yani şimdi bir deve etmez ama hani yani yavrusu falan belki. Duvarlar, halıların uyumu, koltukların kaputoneleri. Bence yapılışı görseniz su basmanda bile alkışlardınız yani. Muazzam. Geliyor ve birisi ne yapıyor? Akif hayret ediyor. Mesela sen kıytırıktan mimarsın. Yapsana lan hayali. Ama mimarla yapmadık. Allah'ın inayetiyle yaptık. Birisi çıkıp geliyor ve ne mimarı canım? Size bunun projesini göstereyim. Bakın bu binayı projeye kağıdı yaptı diyor. Alper abi anladın mı? Evet abi. Gelip diyor ki ya bura efsane ya buranın mimarıysa al projesi de burada. Projedeki yasalar bunu yaptı diyor. Proje burayı yapabilir mi? Projeyi çizen ilim nerede uygulayacak? Kudret nerede? Yapmayı tercih edecek irade nerede? Hayat nerede? Vücudun temel taşları bile ölü haldeyken bu sıfatlara sahip bir şeyi vücudunda göremiyoruz. Önemli cümle geliyor. Proje burayı yapamaz. Burası projeyle yapılır.
Yasa yaprağı düşüremez. Yaprak yasa ile düşürülür. DNA Alper abiyi yapamaz. Alper abi DNA ile yapılır. Nasıl projeyi buraya attığımda 4 katlı binayı çıkaramıyor, DNA projesini attığımda da bir Alper'i çıkaramaz. Tam oturuyor mu konu Ozan? Neden günlük 300.000 doğumun her biri olması gerektiği gibi? Gözler hep aynı yerde, burun hep aynı yerde. Yani dersin başında konuştuğumuz muazzam düzen neden hep aynı yerde? Neden kalsiyum dişe gelip sertleştiriyor? Fosfor ise göze gelip orayı besliyor. Tam zıttı olsa ne olurdu mesela? Fosfor dişe gelseydi pamuk gibi dişin olurdu ama falan değil mi? Taş gibi yani. Kalsiyum gelmiş. Neden hep böyle oluyor? Hayatın her anında hayret edilecek ve her birinde sanatkarına delil olabilecek. Bunları yapan aramak lazım yani. Bunca olay varken yasalar bu süreci yönetiyor demek bu işi örtmektir. Yani örtmek küfür. Örtene ne deniyor? Kafir. Küfür ne kökünden? Örtmek. Burada Rabbini tanısan marifetullah olur. Daha sonra hayret edersin. Ondan sonra secde edersin. Namaz kılamıyorum diyenlerin işte problemi burada. Etrafındaki vakaları düzgün okuyup Allah'ın kudretini anlayamıyorlar ama patronlarının kudretini anlıyorlar. Sonra patronun gözünde Allah'tan daha korkutucu oluyor. Şunu anlayamıyor. Kabire geldiğinde Allah seni patronundan koruyabilir ama patron seni Allah'tan koruyamaz. Bunu anlayamıyor. Marifetullah yok, hayret yok, secde yok. Umarım bu hakikatten sonra insan kendine der ki anladım ya Rab, güneş çıkınca el fenerine gerek olmaz. Evet. Bismihi Subhanehu 23. söz 2. ve tas 4. nükte. Hem demek ki ben hiçim. Ne ehemmiyetim var ki bu kainat bir hakimi mutlak tarafından kasti olarak bana teshir edilsin. Benden bir şükrü külli istensin. Soru oldu mu? Yani şöyle diyor. Haşa yaratıcının işi gücü yok. Siz diyorsunuz ki o hakimi mutlak. Hakim her şeyi hikmetli ve düzenli yaratır. Hiçbir kaos ona dokunmaz. Kainatta bir kaos var mı? Asla. Ya diyorsunuz ki bir hakimi mutlak varmış. Evet. Ondan sonra bu hakim mutlak böyle kainatı yaratıyor. Hem de benim için yaratıyor yani. Benim belli başlı amaçlardan marifetullah, hayret ve secde ve şükür cihetlerinde caneminde ona yürümem için yaratıyor diyorsun. Allah Allah ya olacak iş mi? Ben hiçim ne ehemmiyetim var ki koca kainatı benim için döndürsün. O yüzden saatin kurulduğu gibi kurulduğu bir yaratıcı yarattı. Dinler, peygamberler gerek yok. Niye? Senin ehemmiyetin yoksa onlara da gerek yok çünkü. Onlara gerek olması senin ehemmiyetli olmanı da gerektirecek. Çünkü onlar sana ehemmiyetli hareket etmen gereken mesajları sunacak. Oldu mu? Tam böyle şey değil mi yani? Bir deizmin göbeği bir soru değil mi Sinan? Ne ehemmiyetim var yani koca yaratıcı benim için kainatı halk eylemiş. Ben bunları idrak edip ona şükür edecekmişim. Olur mu ya? Soru oldu değil mi Alper abi? Devam. Çünkü sen çendan nefsin ve suretin itibariyle hiç hükmündesin. Fakat vazife ve mertebe noktasında sen şu haşmetli kainatın dikkatli bir seyircisi, şu hikmetli... Sen nefsin itibariyle hiç hükmündesin. Çünkü yani senin, benim, ben demem için bile beni ben yapması lazım. Bir iktidarım, kudretim var mı nefsim itibariyle? Hayır, ben nefsimle kaim değilim. Ben zatı kayyum olan Allah'ın beni var etmesiyle ancak varım ve kaimim. O yüzden nefsen bir ehemmiyetim var mı? Yok. Bizim de varlığımız aynı düzeyde değil mi? Aynı düzeyde. Ama amaç itibariyle bir ekstramız var mı? Var. Amaç itibariyle yeryüzünü seyirci şeklinde izleme. Ondan sonra Rabbini tanıma ki buna ne diyorduk? Marifetullah. Marifetullah. Bu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisan-ı natıkı. Bekle. Hakkı ne demek natık? Konuşan demek. Şu hikmetli mevcudatın yani düzen içerisinde belli başlı faydeler üzerinde yaratılmış toprağın içerisinden çıkan bir kayısıyla midenin ve dilindeki lezzetin buluşumunu düşün. Ne kadar hikmetli işler, ne kadar düzenli işler, ne kadar faydalı ve şefkat dolu işler. Bu hikmetli mevcudatın belagatlı bir lisan-ı natıkı yani belagatlı bir şekilde konuşanı ve şu kitab-ı alemin anlayışlı bir mütalacısı. Evet anladım demek bu olay örgülerinin hikmeti benim Rabbimi bu şekilde idrak etmem içinmiş diye bunu mütalaa eden ve şu tesbih eden mahlukatın bugün gülden armuta ayvaya kadar hangisine baktığınızda tesbih ederek bende hiçbir kusur bulamazsın o yüzden benim yaratıcımda da hiçbir kusur bulamazsın diye Allah Azze ve Celle'yi tesbih ettiğini göreceksiniz. Şu tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı. Kim oluyor bu? Nazır ne demek? Nazar eden. Nazar eden hayret edecek. Sensin yani. Diyor ki senin nefsin olarak bir kıymetin yok. Bu şekilde kıymetin var diyor. Tesbih eden mahlukatın hayretli bir nazırı. Kainata baktı, tesbihi gördü, müşahede etti, mütalaa etti
Hiçbir kusur yok. Hikmetle yaratılmış, muazzam şekilde dizayn edilmiş. Hem de bunlar benim anlamam için önüme sunulmuş dedi. Hayret etti nazar ederken ve şu ibadet eden masnuatın, cihat masnuat. Sanatlı. Şu gülden ayvaya, çiçekten dala her biri muazzam bir şekilde sanki CNC makinalarından çıkmış gibi yaratılmış bu sanatlı eserlerin hürmetli bir ustabaşısı hükmündeyim. Onlar her çalıştığında, geliştiğinde, büyüdüğünde, yeni bir oluşuma gittiğinde onun bütün ince ayarlarını görüp anlamaya çalışan evet anladım ama nasılını değil, nedenini anladım. Nasılını değil, nedenini anladım diyen bir ustabaşı gibi. Evet ey insan. Hangi insan? Nefsi itibariyle hiçbir kıymeti olmayan ama kainatı idrak etmesi cihetinde yeryüzünde bir halife hükmünde olan o insan. Sen nebati cismaniyetin cihetiyle. Neden nebati diyor? Biz bugün sadece yerimizde dursaydık bitkide ne oluyor? Ot bitiyordu. Bizde de böyle ot biten anca saçımız olur. Anladın mı? Ben cisim itibariyle Allah benim hareket ve eylem kabiliyetimi yaratmazsa neyim? Nebatiyim. Sadece ne biter bende de bitki gibi? Ot biter ama onun gibi güzel meyve bende çıkmaz. Sen nebati cismaniyetin cihetiyle ve hayvani nefsin itibariyle. Utku neden hayvan diyor? Söyle 3 özelliği. Yemek. Bir yemek. Yani irade kullanmazsam bir hayvan gibi yiyebilirim aşağı. Uyumak. Uyumak. İrade kullanmazsam bir hayvan gibi uyuyabilirim aşağı. Cinsellik gibi. Bir de cinsellik. Yani irade kullanmasam aynı bir hayvan gibi olabilirim o cihette de öyle mi? Evet. Demek sen farkında olmayıp irade kullanmazsan bu cihetlerde hayvana, cisim cihetiyle de nebatata benzetiliyoruz. Normalde varlık olarak kıymetsizim. Amaç olarak kıymetliyim. Anladın mı abi? Yani siz hayalhaneme geldiğinizde duvarı görüp beğendiniz, kolonu görüp beğendiniz, televizyonu gördünüz beğendiniz, şu kırmızı darabayı görüp beğendiniz, arkamdaki ışığı görüp beğendiniz. Ama hiçbir zaman birisi gelip ya bu binanın temeli, su basmanı ne güzel olmuş demedi. Ama vazife itibariyle o temeli oradan çektiğim anda buranın hiçbiri olmaz. Bir arabaya binildiğinde farları beğenilir, kapısı beğenilir, jantı beğenilir, doğru mu? Bunlar modifiye de edilir. Ama vites topuzu hiç modifiye edilmez, doğru mu abi? Çünkü insanların çok dikkatine gelmez. Ama o vites topuzu belki varlık itibariyle 3 lira 5 lira olabilir. Ama o vites topuzunu çıkardığında amaç itibariyle arabanın tamamı için ciddi bir kıymetlidir. Sen de varlık itibariyle kıymetli misin Ömer? Değiliz. Vazife ve amaç itibariyle kıymetliyiz. Sen nebati cismaniyetin cihetiyle ve hayvani nefsin itibariyle sagir bir cüz, hakir bir cüz'i, fakir bir mahluk, çok ihtiyaçların var. Zayıf bir hayvansın ki hiçbir şeye gücüm yetmiyor. Bütün dehşetli mevcudatı seyyalenin dalgaları içerisinde çalkalanıp gidiyorsun. Yani benim var olabilmem için, şu an hayatta kalabilmem için o kadar çok sebep lazım ki benim şu an yaşamam ölmemden çok daha zor. Ölmem için vücudumda temel fonksiyonel bir şeyin olmaması yeterli. Kan olmasın tamam. Kalp olmasın tamam, damar olmasın tamam. Ama varlığım için hepsi olmak zorunda. O yüzden benim yaşamam ölmemden çok daha zor. Ve bu zorluğu yıllardır bir yaratıcı tarafından sağlanıyor. Bana verilen kıymete bakar mısın? Hiç bu kainat başıboş yaratılmış olabilir mi? Bu kadar masraf edilmiş, bu kadar teçhizat verilmiş bana. Bugün yol yapılır, köprü yapılır, konuşulur. 98 bin damar yolum var benim ve içinde ne köprüler vardır Allahu alem. Bu kadar ciddi bir otoban yapacak benim iş dünyama. Her yediğim nereye gideceğini vazifeli olduğunu bilecek. Minerali vazifesini bilecek. Kalsiyum vazifesini bilecek, vitamini vazifesini bilecek, proteini vazifesini bilecek, yağı vazifesini bilecek ve bana bu kadar masraf yapılmışken ben amaçsız olacağım. Dünya saat gibi döndürülüp, yaratılıp köşeye konulacak. Bu kainatın mesajını bana okuyan bir mesajcı, bir rehber, Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam gönderilmeyecek ve bunların bir kullanma kılavuzu hükmünde bak başına gelen olaylar ve vakaların amacı gayesi budur diye bir Kur'an benim elime verilmeyecek, sunulmayacak öyle mi? Televizyon aldığımda içinden kullanma kılavuzu çıkacak ama şu kainatla yani Kitab-ı Kebir-i kainatla sürekli alakadar olacağım bir çocuğun doğumundan yediğim domatese kadar ve bunun kullanma kılavuzu içinden çıkmayacak. Heyhat, akıllar şaşar buna. Ancak sükût etmiş bir akıl inanır buna. Öyle değil mi? Fakat muhabbeti ilahiyenin ziyasını tazammun eden, barındıran imanın nuruyla. Yani bunların amacının gözünün önünde böyle ayan beyan aydınlanmasıyla münevver olan, yani münevver nurlanmış, aydınlanmış, ışıklanmış. Artık portakalın, elmanın, domatesin bir amacı, gayesi belli mi? Belli. Ya Rabbi bu domatese önce senin sanatlı eserinle bakarsam sonsuz hayatta da işime yarayacak. Ama bir hayvan gibi o itibarım vardı ya öyle yersem ancak 30 saniye lezzetiyle işime yarayacak. Ben bu farkı anladım ya Rabbi. İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip insaniyet cihetinde, abdiyetin içinde bir sultansın. Yani amacına hizmet edersen o aciz kulluğun içerisinde bir sultansın. Ve cüz'iyetin içinde bir küllisin. Evet, bir parçasın ama manana
o şanzıman örneği gibi tam yerine oturttuğunda külsün. Arabanın tamamı yani kainatın tamamı sensin. Hatta sen o saatten sonra bir hulasatül kainatsın. Küçüklüğün içinde bir alemsin ve hakaretin içinde öyle makamın büyük ve daire-i nezaretin içinde geniş bir nazırsın ki diyebilirsin. Benim Rabbi Rahim'im dünyayı bana bir hane yaptı. Ay ve güneşi o haneme bir lamba ve baharı bir deste gül ve yazı bir sofrayı nimet. Her çiçek açtığında sofranızdaki her şeyi veren kim? Ve hayvanı bana hizmetkar yaptı. Arabadan önce binilen ney? Ve nebatatı o hanemin zinetli levazımatı yapmıştır. Uçakta miden bulandığında aldığın zencefil kimin nebatatı? Neticeyi kelam. Sen eğer nefis ve şeytanı dinlersen esfeli safiline düşersin. Çünkü cismaniyetin itibariyle bir cacık etmezsin. Eğer hak ve Kur'an'ı dinlersen alay iliyine çıkar, kainatın bir güzel takvimi olursun. Takvim, kıvam, en güzel kıvam. Kainatın takvimi, kainatın kıvamı. Bir şanzımanın kıvamı en güzel nerede? Konumunda güzel. Yani arabada güzel. Peki bir Alper'in takvimi, kıvamı en güzel nerede güzel? Peygamber mesajını alıp onun ayak izlerine bastığında münevver olmuş haliyle güzel. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiri davahumün elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma sabah.